Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. Hilal Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde kurt metaforu olarak geliyor. Kanaat etmeyen, hırs sahibi, kıskanç olan ve hasetten gözü dönen, kendi kendini yiyip bitiren dedi. Birazcık böyle kurnaz enerjilerde olabilir. Bugünün enerjisinde daha çok böyle elde ettiklerindense elde edemedikleriyle ya da başkalarının kazançlarıyla kendini mutsuz eden bir enerjide diyebiliriz. Yani burada illa başkalarına bir şey yapıyor gibi değil ama öyle bir hırsın içerisinde ki kendi elindekilerin kıymetini bilmeyen bir enerjide kendini mutsuz eden bir enerji de geliyor. Kısır döngü, ruhsal uyku durumu, küslüklerin bitmesi, vazgeçmek, her şeyi yakıp yıkma isteği, öfke ve kin dedi. Ya, öfkesi yüksek biri olarak geliyor genel olarak da. Burada ama genel olarak bir öfke diyebiliriz. Herkese ve her şeye karşı olan bir öfke olarak görünüyor. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer neler olabilir? Yani burada daha çok böyle sessiz sakin kalmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde ama daha çok böyle göremediği için yani hayatında ne yaşıyor, neler oluyor bunun farkına varamıyor. Çünkü bir kısır döngü içerisinde sürekli aynı döngülerden geçiyor ama bunu neden yaşıyorum diye sorgulamayan bir enerjide. Daha çok böyle görmezden gelen, arka plana atan bir yapısı var. Bu şekilde görülüyor. Ve adaletin yerine geleceğini düşünüyor. Genel olarak aslında kendini çok haklı gören, işte benim ben en iyisine layığım, konuşamadım. Ben en iyi şeyleri hak ediyorum diyen bir enerjisi var. Ve şu anki ayrılık durumu varsa ya da soğuk enerjiler varsa bu alandan çıkacağını düşünüyor. Doğru olanın, adaletli olanın aradaki sıkıntılı sürecin bitmesi olarak görüyor. Ama bir taraftan da yaşanılan şeyi kabul edemeyen de bir enerjisi var. Yani burada örneğin ayrılık kararı sizden geldiyse bunu kabul edemiyor. Yani egosu yüksek biri diyebiliriz. Çok fazla şeyleri algılayabilen, manevi tarafını geliştirmiş biri olarak görünmüyor. Ya da şu an enerjisinde bu şekilde. Bunu da söyleyebiliriz. Ama ne olursa olsun aradaki o sıkıntılı, kavga gürültünün, o soğuk enerjilerin bitmesini, o sıcak enerjilerin gelmesini isteyen bir enerjide. Ama çok net görmesi gereken şeyler var ve bunu göremiyor. Ayrıntılı bakalım neler yaşayabilir. Şu anki enerjilerde bu şekilde. Şimdi bugün neler yaşayabilir dediğimizde hayatında bugün aklınızdaki kişilerin neler olabilir ve neden bunları yaşıyor? Adalet. Şimdi buraya diğer kartlarla beraber daha da netleştireceğim burayı ama bu kişi çok adalet derken ruhsal bir uyku durumunda olduğu için bu adaleti kendisi de bozmuş olabilir. Başkalarına yanlış yapmış ve gerçekten adalet işlemeye başlamış olabilir ama onun gözüyle değil. Gerçek adaletin gözüyle diyebiliriz. Şimdi burada gerçek bir mahkeme sürecinde de olabilir aklınızdaki kişi ve bu tür durumlarla sınanıyor olabilir. Burada yaşayacağım maddi ya da manevi bir kayıp olma durumu olabilir. Bu yüzden de birazcık böyle çözüm arayışı içerisinde olabilir. Yani burada bazı konularda kendinden fedakarlıkta bulunması gereken bir durumun içerisinde olabilir. Maddi bir durumsa bu gerçek bir mahkeme süreci varsa bu süreçte kendinden fedakarlıkta bulunup bazı şeyleri ödemeyi, vermeyi kabul etmesi gerekiyor ya da bunlarla ilgili neler yapabilirim arayışı içerisinde. Gerçek bir mahkeme süreci yoksa da burada ilahi adaletle ilgili gerçekten insanlarla ilişkisinde ikili ya da partner fark etmiyor ya da iş hayatı. Burada adaletin yerine gelmesiyle ilgili fedakarlık yapması gerektiğinin farkına vardığı bir süreçte olabilir. Bir çözüm arayışı içerisinde yani adaleti sağlayabilmek adına bir çözüm arayışı içerisinde. Evet görmüyor bir şeyleri ama enerjiyi biraz daha böyle olumluya doğru çevirmeye çalışıyor diyebiliriz. Neden bu durumun içinde? Kılıç sekizlisi, kuşku ve şüphe, yalnız kalma ihtiyacı. Yakın geçmişte daha çok böyle olmayan şeylerle ilgili,
ciddi bir, kuşku, paranoyaklık durumu içerisine girmiş olabilir. Kişi yalnız kalmak isteyen biri olabilir, yani yalnızlık korkusu olabilir, gerçek bir ilişki istemiyor olabilir ve daha çok kendini böyle, kişilerden, durumlardan uzak tutan bir enerji de olabilir. Kılıç sekizlisiyle beraber elim kolum bağlı, ben yapamam, ben kurban psikolojisi de diyebiliriz buna. Böyle bir enerji de olabilir. Neden böyle? Yeni başlangıçlara kapalı olan biri olarak geliyor. Şimdi örneğin bir ilişki başlayacaksa ya da başladıysa daha da ileri seviyelere geçmesi gerekiyorsa bunu yapabilecek güçte olmadığını düşünüyor olabilir. Maddi ya da manevi olarak ya da ikisi beraber fark etmiyor. Burada başlangıçlarla ilgili kafasında kuşkuları olabilir. Ne yapacağını bilemeyen, nasıl hareket etmesi gerektiğini bilemeyen bir enerji de olabilir. Yani Kılıçdaroğlu yazısında birazcık böyle duyguları gizleme de vardır. Duygularını çok göstermek istememe durumu da vardır. Biraz şey geldi. Yani bu kişinin genel olarak aydınlanması gereken bir sürecin içerisinde olduğu ve sistemin onu zorladığı görülüyor zaten. Biraz yalnız kalıp bazı şeyleri değerlendirmesi gerekiyor. Kuşku ve şüphe duyduğu konu ne diye soralım. Çünkü bakın iki kart aynı. Bununla ilgili bir çözüm içerisinde. Egosal bir durum olabilir. Güç kartı geldi. Yani kendi içindeki o karanlık tarafı eğitememiş olabilir. Egosu çok yüksek olabilir. Fedakarlık da geldi ya. Yani burada sanki başkaları için bir şey yapabilir miyim sorgulayan. Narsist diyeceğim de narsist değil ama fazla bencil bir karakter olabilir. Yani işte ben adım atacağım da ben onun için şunu yapacağım vesaire vesaire. Bunlar çok sıkıntılı bir durum onun için yaratmış olabilir onun hayatında. Ee, Yani adım atmak istemeyen, yeni başlangıçlara kendini kapatmış olan biri olarak geliyor. Sanki hep ver, ben alayım ama ben veremem diyen bir yapıda. Enerjiler böyle devam ederse neler olabilir? Para prensi. Tılsım prensi çözülemeyen sorunların çözülmesi, yeni başlangıçlar ve karanlığın aydınlanmasından bahseder. Bir süre daha duygularını gizleme sürecine doğru gidecek. Bazı şeyleri algılamaya, anlamaya çalışacağı bir süreç olacak ve dengeye gelmeye çalışacak diyebiliriz. Neden duygularını gizliyor? Değnek üçlüsü. Değnek üçlüsü ya hayallerle ilgilidir aslında, isteklerle ilgilidir. Güzel bir zeminle gelecekten korkmamaktan bahseder bize. Gelecekle ilgili kaygıları olabilir, ilerisiyle ilgili maddi ya da manevi olarak kendini güçlü görmüyor olabilir. Ya da bazı konularda işte mesela bazı insanlar yani örneğin gerçek bir ilişkiye hazır değildir. Bir ilişki içerisinde olmak istemiyordur bilinçaltında. Bilinçli taraftan da ya bak ben aslında istiyorum ama işte kariyerime odaklanmalıyım. Kariyerimi halletmeliyim, maddiyatı halletmeliyim gibi durumların içerisinde olur ya. Böyle bir durum var diyebiliriz. E, Duygularından korkuyor. Bu duyguları gizleme karşı tarafın dışında kendisiyle de alakalı diyebilirim. Kendisine de duygularını söyleyemeyen bir yapı olabilir bu kişi. Yapı da olabilir. Ama dengeye gelmeye çalışacak. Sizin hayatınıza yansıması ne bu durumun? Arkanızı dönüp gitmiş olabilirsiniz. Karşınızdaki kişiden bir eylem istemiş olabilirsiniz ama değnek kraliçesi daha çok böyle bağımsız, özgür olmak, kendi inisiyatifini almaktır. Burada artık bir rest çekme durumu olmuş olabilir. Çünkü kupa ikilisiyle çok ciddi bir çekim duyuyorsunuz aslında. Aranızda gerçek aşkın olduğunu, gerçek sevginin olduğunu çok net farkındasınız. Ama hareket bekliyorsunuz, eylem bekliyorsunuz bu kişiden. Ve kendi ayaklarının üzerinde durması olabilir, ilişkiyle ilgili daha büyük adımlar atması olabilir. Bunu bekliyorsunuz ve bunu hak ettiğinizi de düşünüyorsunuz. Tılsım dokuzlusuyla beraber maddi ve manevi olarak aslında karşınızdaki kişinin de her şeyi yapabileceğini düşünüyorsunuz ve bunu hak ettiğinizi de düşünüyorsunuz. Şu an siz de birazcık böyle kendinizi çektiğiniz bir süreçtesiniz diyebilirim. Sen yapmıyorsan ben kendi hayatıma bakarım gibi bir enerji yayıyorsunuz etrafa. Ama içte böyle olmayabilir. Şimdi aklınızdaki kişinin hayatında olanlar bunlardı. Size yansımaları bunlardı. Sizin hayatınızda neler olabilir? Buna bakalım ama. Gölün ruhu olarak geliyorsunuz. Sessizlik hüküm sürüyor, durgun ve duran bir dönem yaşanıyor. Göl bu sessizlikte büyük bir mana barındırıyor dedi.
Sabit kalamamak, köklenememekle ilgili bir durumun içerisindesiniz sizler aslında. Melankolik enerjilerdesiniz. Sezgilerinizin güçlendiği bir süreçtesiniz ama birazcık böyle kendinizi negatife doğru çekiyor olabilirsiniz. Daha çok da böyle işte evlilik, mutlu bir yuva kurma, söz, nişan. Yani kartlar aslında çok net bazı şeyleri aktardı. Şimdi bu kart yansımaz umarım. Yani çok net diyor ki artık köklenmek istiyorum. Artık bu ilişkide ya da genel olarak ilişkilerde sonuca varmak istiyorum. Eee, Güzel şeyler yaşamak istiyorum dediğiniz bir süreçtesiniz ama ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Sanki daha önce de bu döngülerden geçmiş olabilirsiniz. İlişkileriniz tamamlanamıyor olabilir. Bir bağımlılık enerjiniz var. Ama burada şunu söyleyebilirim. Bağlılık ve köklenme ile ilgili olduğu için bazen bazı videolarda aktarıyorum ama bazen insanlar bir taraftan der ki evlenmek istiyorum artık ya hani tamam artık bir şeyler otursun rayına der mesela. Ama bilinçaltı kodlarına baktığınızda e, evlilikle ilgili çok olumsuz inanışlar, evlenirsen aşk ölür, işte gerçek sevgi e, evlilikle devam etmez vesaire artık bir sürü inanış olabilir. Burada evlilikle ilgili, bağlılıkla ilgili ya da erkeklerle kadınlarla ilgili karşı cinsle ilgili ciddi olumsuz tanımlamalar olabilir. Burada size ne kadar ben evlenmek istiyorum ya da köklenmek istiyorum, illa evlilik gibi de düşünmemek gerekiyor. Köklü, birbirine bağlı, doğru bir ilişkin içerisinde olmak istiyorum diyor olursanız olun, burada yine de bir tarafınız olumsuz, bir taraf sizi buradan alıkoyuyor diyebilirim. Gözlemci kartı ve affetmek kartı. Daha önce evlilik ya da ilişkilerle ilgili çok canınızı yakan biri olmuş olabilir. Unutamadığınız. Bunu kişi olarak değil ama duygu olarak sizi çok yormuş biri olabilir. Bu kişiyle ilgili bir çalışma yapmanızda fayda var. Affetmeniz gerekiyor. Belki kendiniz bazı durumların içerisinde kaldınız. Bu sizi yordu. Daha önceki ilişkilerde. Ya bu atalardan da olabilir. Karmik durum da olabilir. Tabii birçok şey olabilir burada ama genel manada açıkçası burada affetmeniz gereken bir durum olabilir. Özellikle evlenmeyle ilgili önünüzde bir durum var diyebilirim. Engel olan bir durum olabilir. Yani öyle söyleyeyim. Ve sanki bu sizi takip ediyor. Bu durum sizi takip ediyor. E, Yani burayı affetmediğiniz sürece burası şifalanmayacakmış gibi bir enerji var. İnanış da olabilir bu. Böyle bir durumda yaşamış olabilirsiniz. Aslında mesela Teta birçok sistemde olduğu gibi herhangi bir ilişki içerisinde olduğunuz kişilerle ilgili bağ kesme çalışması yapmanız gerekiyor. Bir bakıma helalleşmek de diyebiliriz. Ne yaşadıysak yaşadık artık. Bağlarımı koparıyorum. Sen de mutlu ol, ben de mutlu ol demek gibi düşünebiliriz. Çok önemli aslında. Hatta Teta birçok sistemdeki inanış, söyleyiş, herhangi bir iletişimde bulunduğunuz durum şey içinde yapmanız gerekiyor. Örneğin bir iş yeriyle ilgili çalıştığınız, ayrıldığınız orayla ilgili bile bu şekilde bağ kesme yapmanızdan fayda olduğu söyleniyor. Özellikle ikili bir ilişkin içerisindeyseniz çok çok daha önemli diyebiliriz. Böyle bir durum olabilir örneğin. Yani çok ciddi bir olay olmayabilir sizin gözünüzde ama bu şekilde bir bağ kesme yapmanız gerekiyor olabilir. Feride'nin bugünkü mesajını alalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçeceğim. Sihirli ağ geçidi dedi. Bilinmeyene doğru yola çıkmak, cesaret ve güven ister ancak en büyük ödüllerin olduğu yer burasıdır. Geriye bakmadan cesurca ilerlemenin zamanı geldi dedi. Şifalanmak için niyet edin ve cesurca adım atın. Bir seçin arkadaşlar. Bugün enerjisinde aşıklar kartı ve yorgun hissetme ile beraber daha çok böyle duygularınızın arttığı, özlemin arttığı bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi çok yıpranmış hissedecek olabilirsiniz. Bu enerjiyi çoğaltmayın. Güzel şeyleri tabii ki hatırlayın ama negatifte işte şöyle yapsam böyle olurdu gibi kendinizi, karşınızdaki kişiyi yargılayıcı durumların içerisine girmeyin. Daha çok anda kalmaya çalışın, enerjinizi yükseltmeye çalışın. Hangi frekansta olursanız o frekansı çekerseniz unutmayın. Birazcık bugün ikili ilişkiler, aşk, sevgi konusunda yorulduğunuzu hissedeceğiniz bir gün olabilir. İki seçin arkadaşlar. Çevrenin etkisi ve değnek dokuzlusu. Duvar örme, yorgun düşme ve kendini koruma isteği. Yani bugün enerjisine çevreye çok dikkat edin. Çevredeki kişiler, çok yakınlarınız olabilir. Senin iyiliğin için diye başlayan konuşmalar ya da ay sen çok tatlısın ama şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyenler.
Kıyafetin çok güzel olmuş ama keşke şunun üstüne şunu yapsaydın, bunu böyle yapsaydın diyenler genel olarak. Kendinizi çevreden korumanız gereken bir günün içerisindesiniz. Biraz negatif insanlar etrafınızda olabilir. Lütfen biraz etrafınızdaki insanlara ve enerjilerine dikkat edin. Kendinizi korumaya çalışın bu durumlara karşı. Denek dokuzlusu da duvar örmektir, yorgun düşmektir artık. Korumak istemektir ve bunu çok rahat yapabilirsiniz. Evet, bu zamana kadar zarar görmüş olabilirsiniz, sizi etkilemiş olabilirler ama şu an itibariyle buna izin vermiyorum dediğiniz anda her şey dönmeye, değişmeye başlar. Unutmayın. Üç seçen arkadaşlar. Böyle mücadele ve mukavemet. Bir kart alacağım buraya. Kılıçası. Açık konuşmayla problemleri çözmekten bahseder bize Kılıçası. Bugün hayatınızdan çıkan şeylerle, kişilerle, durumlarla ilgili bir mücadele içerisinde olacak olabilirsiniz. Konuşma isteği içerisinde olacak olabilirsiniz. Problemleri çözmek isteyecek olabilirsiniz. Ya da bu şekilde aniden hayatınızdan çıkardığınız kişiler sizinle iletişime geçerek, partner de olabilir, bu arkadaş vesaire de olabilir. Sorunları ortadan kaldırmak ya da belki de ölç almak, belki de hesaplaşmak isteği içerisinde olacak. Siz ne yapmalısınız? Güneş, değnek ası, kraliçesi. Sezgilerinize güvenmelisiniz. Kendi içinizde dönmelisiniz. Karşınızdaki kişiyi yargılamamalısınız. O ne tepkiyle gelirse gelsin daha çok böyle altın alan taraf olmanızda fayda var. Uzatmamak adına negatif durumları. Değnek ası samimi ilişki kurmaktan bahseder. Moralin artmasından bahseder. Burada biraz daha karşı tarafı anlamaya çalışırsanız, daha ılımlı olursanız çok daha güzel bir enerji ortaya çıkabilir. Yani mücadele etmek ya da kavga etme enerjisinden çıkıp dinleyip tamam böyle düşünüyorsun, haklı da olabilirsin ama benim istediğim de bu demenizde fayda olabilir. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.